Herkese selamlar. Hayatımızda birçok kez lanetli olduğuna inanılan eşya, mekan ya da kişilerin hikayelerini duymuşuzdur. Peki lanetli olduğuna inanılan Buda'nın elmasını duydunuz mu? Bu videoda bizim de dikkatimizi çeken lanetli Buda elmasının hikayesini sizlerle paylaşmak istedik. Hadi gelin şimdi bu hikayenin detaylarına bakalım. Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Tarihler 10 Mayıs 1610 yılını gösteriyordu. Her zamanki gibi tapınak dışarıdan gelen turistlere kapılarını açmış ve ziyaretler başlamıştı. Tapınağın içerisinde dev bir Buda heykeli ve göğsünde ise yine neredeyse bir insan eli büyüklüğünde bir elmas duruyordu ve tamamıyla gerçek bir elmastı. Tapınağı ziyaret edenlerden bir tanesi de Fransız bir kuyumcuydu. İçeriye girer girmez üzerine yansıyan ışığı etrafına dağıtan ve dikkat çeken elmas ilgisini çekmişti. Bu elmas Fransız kuyumcuyu oldukça heyecanlandırmıştı. "Bu kadar büyük bir elması ilk defa görüyorum," demişti. Kalabalıktan faydalanarak iyice yaklaştı heykelin yanına. İyice inceledi ve kafasına koymuştu. Elması çalacaktı. İnanılmaz nadir bir parça. Burada durması insanlık için faydasız diye kendi kendine söylendi. Yanındaki arkadaşıysa bu düşünceye karşı çıkmıştı. Ziyaret saati bitmeye yaklaşmıştı. Yavaş yavaş tapınak boşalıyordu. Arkadaşı gitmeleri gerektiğini söylese de ayrılmak istemedi. "Sen çık, ben bir tur daha atıp geliyorum," dedi. Arkadaşı çıktı ama içeriden kuyumcu çıkmadı. Tapınak kapılarını kapatırken arkadaşı tapınak görevlisi olan kişiye koştu ve "İçeride arkadaşım var, henüz çıkmadı," dese de tapınak görevlisi herkesin çıktığını, içeride kimsenin olmadığını söyledi. Ertesi gün arkadaşı merak ederek kuyumcunun dükkanına gitti. Ancak yerinde yoktu. Merak ediyordu ve birkaç gün sonra tekrar gitti. Bu kez dükkanındaydı. Neden kaybolduğunu sorduğundaysa tapınakta lavaboya gittiğini, üzerine kapattıklarını ancak ertesi gün çıkabildiğini, mahsur kaldığını söylemişti. Biraz muhabbetten sonra tam çıkacağı sırada dükkanın özenle seçilmiş bir köşesinde elması fark etti arkadaşı. Yüzüne baktı, kızdı, öfkelendi ve "Bunu yaptığına inanamıyorum, senden utanıyorum," diyerek hırsızlığını yüzüne vurdu. Ama Fransız kuyumcu pişkin pişkin, asıl haksızlık orada öylece durması, hiçbir işe yaramaması diyerek kendini savundu. Arkadaşı bu kez tapınağa döndü. İçeriği gezdi ve Buda rahiplerinden birine yanaşarak "Daha önce geldiğimde heykelin göğsünde bir elmas görmüştüm, şimdi yok," diye sordu. Rahipse oldukça sakindi. Onu alan kişi başına bela aldığının farkında değil. O Buda'ya verilmiş bir armağandır. Başkasına uğursuzluk verir, dedi. Ama oldukça sakindi. Sebebini sorduğundaysa "Merak etme evlat, er ya da geç ait olduğu yere döner," diyerek uzaklaştı. Ve asıl esrarengizlik o andan sonra başladı. Fransız kuyumcu elması çaldıktan bir ay sonra oğlunu elin bir trafik kazasında kaybetti. Hemen ardından para hırsı sebebiyle kendisinden şikayetçi olan eşinden ayrıldı. Yaklaşık 3 ay sonra ise makam ve mevki uğruna elması Fransa Kralı 14. Louis'e hediye etti. Kral elması çok beğenmişti. Fransız kuyumcuya altın madeni işletmeciliğinin başına geçmesini teklif etti.
Fransız kuyumcuysa birkaç ay sonra altın madeni içinde teftiş yaparken maden çıkarmaya yarayan vagonlardan birinin çarpması sonucu beyin travması neticesinde hayatını kaybetti. Kral ise elması aldığında kendisine taç yapılması için sarayın özel kuyumcusuna elması vermişti. Ancak yaşlı saray kuyumcusunun kızı aynı gece sebepsizce intihar etti. Aradan birkaç gün geçtiğinde ise kızının ani ölümüne dayanamayan adam felç geçirdi ve boynundan aşağısını kullanamaz hale geldi. Kral Louis ise kuyumcular heyeti oluşturdu ve sonunda tacını yaptırdı. Ancak kuyumcular heyetinde tacı elmasa monte eden 4 kuyumcu da çeşitli sebeplerle çeşitli kazalar geçirdi. Elması başına takan Louis ise deyim yerindeyse ülkesini adeta batağa sürükledi ve iktidarını kaybetti. İktidarını kaybetti ve yeni kral 15. Louis'e geçti Elmas. Ancak yeni kral çiçek hastalığına yakalandı ve aniden öldü. Bu kez yeni kral tacı başına takmıştı. Yani 16. Louis. Ancak kral Marie isimli bir kadına aşık olmuş ve elması bu kadına vermişti. Kadın bir süre sonra Fransız devrimcilerin baskınlarında yakalandı ve giyotinle başı kesilerek can verdi. Bu elmas kim tarafından tutuluyorsa adeta ona felaketler yaşatıyordu. Sonra çok uzun süre elmas ortadan kayboldu ve kimde olduğu bilinmedi. Daha sonra Londra'da yaşayan bir banker saçı sakalı birbirine karışmış yaşlı bir adamdan bu elması satın aldı. Elmasa kendi soyadını vererek Hope Diamond olarak isimlendirdi. Bu da elmasının yeni ismi Umut Taşı olmuştu. Daha sonra o da ani şekilde hayatını kaybetti. Ailesi taşı milyarder McLean isimli bir adama sattı. Bu milyarderin küçük bir çocuğu vardı ve tek oğluydu. Oğlu için özel korumalar ve dadılar tutmuştu ve asla evden dışarıya çıkamıyordu. Ancak bir gün nasıl olduysa çocuk bir dalgınlık esnasında evden fırladı ve sokaktan geçmekte olan bir at arabasının altında kalarak feci şekilde ezildi ve hayatını kaybetti. İddia o ki daha sonra çocuğunun ölümüne dayanamayan milyarder intihar etti. Son olarak lanetli Buda elmasının İsrail'de bulunan Rockefeller Müzesi'nde olduğu duyulmuş ancak doğrulanmamıştı. Kesin olarak ise nerede olduğu halen bilinmiyor.